Fantastik edebiyatın en büyük eseri hiç şüphesiz ki Tolkien'in 1954 yılında yayınladığı Yüzüklerin Efendisi kitabıdır. Bugün dünya üzerinde birçok hayran kitlesine ulaşan bu epik fantastik hikaye bir edebiyat eserinden çok daha fazlası olduğunu gün geçtikçe hepimize göstermektedir. Üzerine tezler yazılan, filmleri ve belgeselleri çekilen ve bugünlerde dizisiyle gündemde olan Tolkien'in dünyası gerek sosyolojik olarak gerekse de felsefi olarak incelenmeye değer bir dünyadır. Bugün Filozoflar ve Felsefe serisine özel bir bölüm eklemek istiyorum. Gelin hep birlikte iyinin ve kötünün, gücün ve hakimiyetin ekseninde Tolkien'in ve Yüzüklerin Efendisi kitabının felsefesine bakalım. Kanalı takip edenlerin aşağı yukarı hikayeye hakim olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple çok kısa sadece konusundan bahsedeceğim. Sonra da iyilik ve kötülük karşıtlığı üzerinden kitabın felsefi temasını inceleyeceğim. Hobbit kitabının devamı niteliği taşıyan Yüzüklerin Efendisi kitabı, Karanlıklar Efendisi Sauron'un son ittifak savaşında kaybettiği yüzüğün ve bu yüzüğün çevresinde şekillenen onlarca insanın hikayesini anlatmaktadır. Yüzyıllar boyunca birkaç ele geçen yüzük, sahibinin sesine kulak verip ona ulaşmayı arzuladığında Orta Dünya'nın kaderi de değişmeye başlar. Çünkü Karanlıklar Efendisi yüzüğü ele geçirirse bu Orta Dünya'nın ve insan soylarının sonu demektir. Bu sebeple yüzük yok edilmelidir. Yüzüğü yok etmek için birçok ırktan insan bir araya gelir ve Yüzük Kardeşliği adı verilen yolculuk başlar. Tehlikeli, sürükleyici ve olağanüstü maceraların içerisine giren kardeşlerin tek bir amacı vardır. O da yüzüğü hüküm dağına götürüp kızgın alevlerin içerisine bırakmaktır. Fakat işler her zaman planlandığı gibi gitmemiştir ve grup bir süre sonra dağılmıştır. Yine de yüzüğün yok edilmesi görevi taşıyıcısı Frodo ve yakın dostu Sam ile devam etmiş, kardeşliğin diğer üyeleri de çetin bir savaşın içerisine girmiştir. Platon'un güç ve ahlak arasındaki ilişkiyle ilgilendiği Giges'in Yüzüğü adlı küçük bir sorusu vardır. Efsaneye göre Giges adındaki bir çoban, koyunlarını otlattığı sırada yaşanan bir deprem sonrasında bir mağara bulur. Buranın bir lahit olduğunu fark eden çoban, dev bir ölünün parmağında bulunan yüzüğü alır. Yüzüğün özelliği, kullanan kişiyi görünmez kılmasıdır. Böyle büyük bir gücün farkına varan Giges, yüzüğü saraya girmek, kraliçeyi baştan çıkarmak ve kralı öldürmek gibi oldukça ahlaksız eylemler için kullanır. Platon'un bize sorusu ise şudur: elde edilen muazzam güç ahlaklı bir insan olma ihtiyacını ortadan kaldırır mı? Yüzüklerin Efendisi hikayesine baktığımızda ana obje olarak karşımızda yüzük ve ona yüklenen gücün çevresindeki Orta Dünya insanların ahlaki erdemlerinin sınandığını gördüğümüz destansı bir hikaye vardır. Yüzük mutlak güçtür ve mutlak güç muhakkak yozlaştırır. Savaş, yüzüğe sahip olmak isteyenlerle onu yok etmek isteyenler arasında gerçekleşirken, yozlaştırıcı gücün verdiği duygu düşmanın hem içeride hem de dışarıda olabileceğini gösterir. Fakat nasıl insanların belirli bir iradesi varsa, yüzüğün de bir iradesi vardır ve o efendisinin sesine kulak verip ona ulaşmayı arzulamaktadır. Çünkü efendi ve yüzük birbirlerine ruhen bağlıdır. Yüzüğün gücü ve sihri insanlarda öyle büyük bir şehvet uyandırıyor ki bu uğurda onu kullanmak isteyenler ya bencil arzular duyuyor, ya ketumlaşıyor, ya gücün kölesi oluyor ya da açgözlü, duygusuz bir insana dönüşüyor. Fakat bu herkes için geçerli değil. Çünkü bazıları var ki yüzüğe sahip olma şansını elde ettiği halde onu reddetme iradesine sahiptir. Çünkü onlar bilirler ki yüzüğün gücü sıradan akılla kestirilecek bir güç değildir. Ortaya Sauron'un hayalinden bile daha kötüsünün çıkabileceğini ya da köleleştirici bir sonucun çıkabileceğini görmek yalnızca ileriyi görebilen ariflere özel bir yetenektir. Yüzüğün gücü onu taşıyan en iyi insana bile yavaş yavaş sindirmeye yetecek kadar büyüktür. Onu taşıyanlar bir gün yüzükten ayrıldığında kendisinden geriye sadece kendi gölgesinin kaldığını görecektir. Felsefi açıdan bakıldığında kötülük sadece iyi olanın karşıtı değildir. Aynı zamanda iyi olanın bozulmasıdır. Çünkü kötülük kendi başına var olmamaktadır. Kötülüğü ortaya çıkaran şey iyinin kirlenmesidir. Bir nevi kötünün iyiyi baştan çıkarmasıdır. Unutmayın ki kötülüğün doğası zayıflatmak ve yok etmek, yozlaştırmak ve sömürmektir. Nitekim kitapta birçok iyi baştan çıkarılmış,
yüzüğe sahip olma arzusu duymuş ve zarar görmüştür. Fakat Gandalf, Aragorn, Faramir, Sam ve Galadriel gibi birçok iyi baştan çıkarılamamıştır ve onu reddedecek iradeyi muhafaza etmiştir. Frodo, Galadriel'e yüzüğü vermeyi teklif ettiğinde Galadriel kendisini şafak kadar korkunç kraliçe olarak düşlemişti. Burada bir anlık gücün etkisine giren kadın yaşadığı küçük ama zorlu sınav sonrasında gücün etkisinden kendisini kurtarabilmişti. Tolkien burada insanın mutlak güç karşısında temiz kalmasının imkansız olmadığını ancak yine de bunun ne kadar zor olduğunu göstermişti. Ama biz hep kendi penceremizden olaylara hakimiz. Bir de madalyonun diğer tarafından bakmamız gerekiyor. Bu da bizleri insanın temelinde iyi mi yoksa kötü mü olduğunu sorgulamaya itiyor. Ne kadar masum, ne kadar genç ve ne kadar yaşlı olursa olsun, insanların başkalarına yaşatmak istediği acıların sınırı yoktur. Bu gerçek tüm makul insanları, yani kanıtları ciddiye alan tüm insanları tek bir olası sonuca varmaya yöneltmelidir. İnsan doğası temelinde iyi değildir. Tolkien'in çağdaşı olan bir diğer yazar William Golding de bu sorgulamayı yapmıştı. Yazar, Sineklerin Tanrısı kitabıyla insanın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu henüz yaşları çok küçük olan çocukların evreninde incelemeye almıştı ve kötülük olgusunun insanın doğasında olduğunu, ölüm ve yaşam ekseninde güce sahip olmanın acımasızlığı beraberinde getirdiğini anlatmıştı. Tolkien'in bize anlatmak istediği ise kötülükten ısrarla uzak duran insanın duygularıyla, arzularıyla ve bütün benliğiyle iyi kaldığıdır. Her neye inanıyorsa inansın, bakış açısı ne olursa olsun, seçimlerinde iyi olan toplumun içerisinde de dürüst olacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere Yüzüklerin Efendisi kitabı her ne kadar bize iyi ve kötünün tanımlamasını, güç ve hakimiyeti elde etmek isteyen insanların başta iyi bile olsa ne kadar kötüleşebileceğini gösterse de her zaman bir çıkış yolunun da var olduğunu hatırlatmaktadır. Kötülüğün üstesinden gelmek için azametli ya da güçlü olmak gerekli değildir. Kötülükle savaşmak bazen yaratıkların en küçüğü olsanız bile sizin seçiminize bağlıdır. İyilik, merhamet ve cesaret ancak eyleme döküldüğü zaman kötülüğün üzerinde etki etmeye başlayacaktır. İnsanların en küçüklerinden biri olan Bilbo'nun Gollum'u öldürmemesi, Frodo'nun türlü tehlikelere karşın yüzüğü taşıma cesareti göstermesi, yüzüğün ve onun efendisi Sauron'un kaderini kökten etkilemiş ve tarihin akışını değiştirmişti. Oysa bu şansı ilk elde eden kişi Sauron'un elinden yüzüğü alan Isildur'du. Fakat o yüzüğün cazibesine kapıldı ve onu iyi amaçla kullanmak gayesiyle yok etmediği için Orta Dünya'da huzurun gelmesi bir süre daha bekleyecekti. Bu bakımdan roman insanların gerçek yaşamında seçimlerinin sonucunu tecrübe ettiğini ve iyi olanın bugün olmasa bile gelecekte ne kadar değerli olduğunu anlatması bakımından önemli bir mesaj vermektedir. Bütün dünyanın kaderini değiştirmek elbette mümkün değildir ama bu uğurda mücadele etmek mümkündür. Ve Sam'in sözüyle bitirmek gerekirse There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. adil bir insan sınırsız güce sahip olsaydı yozlaşır mıydı? Bu romanı eğer William Golding yazmış olsaydı evet muhakkak yozlaşır diyebilirdik. Fakat Tolkien yazdığı için cevaba hem evet hem de hayır diyebiliyoruz. Çünkü Tolkien'in ahlakı iyiliğin her zaman kötülüğe galip geleceği anlamına gelmiyor. Aksine iyiliğin kötülüğe karşı sürekli mücadele içinde olduğu ve zaferin her zaman geçici olduğu anlamına geliyor. Başkaları üzerindeki egemenliğimizi arttırmak için güce ve hakimiyete duyulan arzu, kişiyi bağımlı hale getirip onu zayıflatacaktır. Ve kişi gücünün tükendiğini ancak yere düştüğü zaman anlayacaktır. Bu metaya tapan günümüz insanları için de geçerlidir. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi romanıyla bize kötülüğün iyiliğin bir yozlaşması olduğunu ve yalnızca baştan çıkardığı iyi insanlar sayesinde büyüdüğünü göstermiştir. Günümüzde insanlık bunu fark ettiğinde aydınlık ve özgür bir dünyaya ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.